Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugünkü ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunda dünya tarihindeki lanetleri sizler için derledim. İyi dinlemeler. Dünya tarihinde her zaman lanet olarak adlandırılan olaylar olmuştur. Peki bunlar gerçekten birer lanet mi yoksa sadece tesadüf mü? Karar sizin. Tutankhamun'un laneti. Kasım 1922'de ünlü İngiliz arkeolog Howard Carter, milattan 14. yüzyılda yaşamış olan ve çok genç yaşta gizemli bir şekilde hayatını kaybeden Tutankhamun'un mezarını ve mezar hazinelerinin yerini keşfetti. Ancak bu mezarın açılışında çalışan ve orada bulunan çok sayıda kişi birkaç ay içinde farklı ve tuhaf sebeplerle birer birer ölmeye başladı. Bu sebepler arasında yüksek ateş, kan zehirlenmesi, cinayet, hatta intihar bile vardı. Antik Mısır'ın mumyalarının lanetli olduğu ve onlarla uğraşılmaması gerektiği söylentileri de böylece kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Şöhretli İngiliz okülist Aleister Crowley, bu ölümlerin gerçek sebebi olarak neredeyse çocuk yaşta ölen genç kralın lanetini işaret edecek kadar ileri gitti. Peki bu yaşananlar gerçekte neydi? Gerçekten bir lanet mi yoksa kötü bir şans mıydı? Mezarın açılma anında olay yerinde 58 kişinin bulunduğu belirtiliyor. 20. yüzyılın en büyük maceracılarından arkeolog Carter ve bazı arkadaşları hayatta kalmayı başardı. Ama yine de Carter şüphesiz 20. yüzyılın en yüksek risk taşıyan kariyerlerinden birine böylece sahip olmuştu. Timur'un laneti. 14. yüzyılın en güçlü liderlerinden biri olan Timur, yaşadığı dönemde yaklaşık 17 milyon kişinin ölümünden sorumluydu. Bu yaklaşık dünya nüfusunun %5'i anlamına geliyordu. Yaptığı katliamlar öylesine büyüktü ki öldürülen insanların kafataslarından dev piramitler inşa ettirmişti. Sözün özü, ölümünün üzerinden 500 yıl geçmiş olsa bile başınızı belaya sokmak istemeyeceğiniz türde biriydi. Mezarında şu sözlerin yazılı olduğu söylenir: "Yeniden dirildiğimde dünyayı titreteceğim." 1941 Haziran'ında Rus antropolog Mikhail Gerasimov bu efsanevi savaşçı imparatorun mezarını açtı ve Timur'un kafatası da mezardan aldığı şeyler arasındaydı. Bu olaydan sadece 2 gün sonra Rusya Almanya tarafından işgal edilmişti. Ne tesadüf ama Timur yaklaşık 1 yıl sonra İslami bir törenle yeniden gömüldü. Amerika Başkanı laneti. Neredeyse 20 yılda bir asırlık Kızılderili lanetlerinin stresini yaşayan Amerika başkanlarından biri olduğunuzu düşündüğünüzden çok daha zor ve stresli bir iş olsa gerek. Ripley'in, yani zamanında televizyonlarımızda da gösterilen ünlü "İster inan, ister inanma" serisine belirtildiğine göre ortalama olarak 20 yıllık sonu sıfırla biten diğer zaman dilimleri de sayılıyor. Zaman dilimleri arasında seçilen ya da yeniden seçilen her başkan beklenmedik şekilde ölmek ya da öldürülmek gibi bir talihsizliğe uğruyor. Abraham Lincoln, James Garfield ve William McKinley suikaste kurban giderken William Harrison zatürreden ölmüş ve Warren Harding ise kalp krizi sonrasına gelen inme sonucu hayatını kaybetmişti. Franklin D. Roosevelt ve belki de bu zincirin en ünlüsü John Frank Kennedy'yi de eklemeyi de unutmamalıyız. Peki bu korkunç lanetin orijinal hikayesi neydi? Yukarıda bir resmini görebileceğiniz Shawnee kabilesinin lideri Tecumseh ve o dönem bir peygamber olarak kabul edilen kardeşi Tecumseh 1811'de dönemin başkanı Harrison ile savaşıyordu. Tecumseh savaşın sonrasında Harrison başta olmak üzere Beyaz Saray'da liderlik yapan herkesin öleceğini ilan etti. Herkes için işgal edilen bir ülkenin yerli halkıyla nasıl iletişim kurmak gerektiği hakkında kesinlikle iyi bir dersti. Ay ve laneti. Şarkıyı efsaneleştiren mavi gözlü Frank Sinatra'nın mafya bağlantıları bile böylesine bir şey başaramazdı. 2000'li yıllarda Filipinler'de farklı karaoke barlarda tam 6 kişi My Way şarkısını söylerken öldürüldü. Bu tuhaf tesadüfün ardından çok sayıda karaoke bar
listesinden bu şarkıyı çıkardı. Filipinler'de fazlasıyla ciddiye alınan karaoke konusu, kötü söylenen şarkılar yüzünden büyük kavgalara neden olabiliyordu. Peki ama özellikle My Way'in böylesine bir etkisi olması nasıl açıklanabilirdi? 2010 yılında New York Times'ta bir makale yayınlayan vokal koçu Butch Avregin bu şarkının fazlasıyla küstah olduğunu yazdı. Ona göre My Way'in sözleri söyleyen üzerinde kibir ve gurur duygularını ayaklandırıyor, dahası kişi kendini hiç olmadığı biri gibi hayal etmeye başlıyormuş. Romanov laneti. Rusya'da 1613 yılından 1917 Şubat devrimine kadar hükümdarlık koltuğunda oturan efsanevi Romanov hanedanının korkunç bir trajediyle sona erişi tarih sahnesinde yerini almış olaylardan biridir. Bir inanışa göre ülkeyi yönettikleri 300 yıl boyunca ailenin 280 üyesi kaza ve hastalık gibi sebeplerle genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Çar II. Nikola ve ailesinin Bolşevikler tarafından acımasızca katledilmesi de bu zincirin son halkası olarak kabul edilir. Şu an ekrana gelen resimde gördüğünüz Alexei Nikolaevich Çar'ın tek oğluydu ve o dönem Avrupa aristokrasisinde çok yaygın olan hemofili ile mücadele ediyordu. Şifacı olarak tanınan tartışmalı figür Rasputin'in aile ile kurduğu yakın ilişki halk üzerindeki güvenlerini sarsmıştı. Ailenin gözden düşüşünün başlangıcı olarak bu olay gösterilir. Lanetli evlilik. Tarih sayfalarının gördüğü en korkunç ve felaketlerle dolu evliliği 19. yüzyılda hüküm süren İtalyan kralı II. Victor Emanuele'nin oğluna ait olsa gerek. Prens Amedeo Sayun, Maria Vittoria dal Pozzo ile 30 Mayıs 1863'te gerçekleşen evlilik töreni eşine rastlanmamış felaketlerle dolu geçti. Damadın sadıcı kendini vurdu. Sarayın baş kapıcısı boğazını kesti ve dahası gelinin gardırobundan sorumlu olan hizmetçi de kendini asmıştı. Felaketler bunlarla sınırlı kalmamıştı. Kralın emir erlerinden biri atından düşerek öldü ve düğün alayına öncülük eden albay güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir söylentiye göre de yeni evli çiftin balayı için bindiği tren yanlışlıkla raya düşen istasyon müdürünün üzerinden geçmişti. The Poltergeist. Korku sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan The Poltergeist, üçlemesinde çalışan 4 oyuncunun ilk ve son film arasına geçen 6 yıl içinde zamansız şekilde ölmesi yeni bir lanet söylentisine sebep olmuştu. İlk filmde Dana karakterini canlandıran 22 yaşındaki Dominique Dunne, 1982 yılında erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülmüştü. Filmin simgelerinden Carol anneyi canlandıran 12 yaşındaki Heather O'Rourke'un sağlığını kaybederek aniden ölmesi de bu lanete bağlandı. Poltergeist serisinin ilk 2 filminde bazı sahnelerde gerçek kadavraların kullanıldığı ve lanetin bu şekilde başladığı iddia edilmişti. Otzi laneti. 1991 yılında Avrupa'nın en eski ve bozulmamış insan cesedi Avusturya-İtalya sınırında bulundu. Ötzi adı verilen ve buzlar altında neredeyse hiç bozulmadan günümüze gelen mumya bakır çağına aitti ve yaklaşık 5000 yaşındaydı. Bu olayın hemen ardından komplo teorileri de havada uçuşmaya başladı. İddiaya göre Otzi'yi bulan ekipteki 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bunların arasında kaşif Helmut Simon ve morgda mumya üzerine ilk incelemeleri yapan Kondra Spiner da yer alıyordu. Ancak bu lanete inanmayanlar da var. Onlar Ötzi üzerinde bugüne kadar yüzlerce kişinin çalışma yaptığını ve geçen 20 yıllık sürede 7 kişinin farklı sebeplerle ölmüş olmasının anormal bir durum olmadığını düşünüyor. 27'ler Kulübü. Asla üye olmak istemeyeceğiniz son derece özel bir kulüple tanışmaya hazır mısınız? 27 Kulübü adıyla bilinen bu grupta yaşarken efsane statüsüne ulaşmış rock müzisyenleri yer alıyor. Hepsinin ortak noktası ise 27 yaşında ölmüş olmaları. Son olarak Amy Winehouse bu kulüpteki yerini almıştı. Ama ondan önce aralarında Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Robert Johnson ve Jim Morrison gibi unutulmaz isimler bu kulübü zaten efsaneleştirmişti. Belki bir lanet, belki bir tesadüf ya da hayatlarını fazla hızlı yaşayan
bazı insanların paylaştığı bir kader. Kim bilir? Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun daha sonuna geldik. Sizler bu lanetler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.